Merhaba. Bugünkü yolculuğumuzda sizi astrolojinin tozlu sayfalarına, Kova kadını üzerine yazılmış çok eski bir metnin içine götüreceğim. Ama baştan uyarayım, bu bildiğiniz modern astroloji yorumlarına hiç benzemiyor. İçinde şaşırtıcı, hatta bazen akıl almaz detaylar var. Hazırsanız Kova kadınının bu antik ve gizemli portresini hep birlikte deşifre edelim. O zaman en temel soruyla başlayalım. Günümüzün o cilalı astroloji yorumlarını bir kenara bırakırsak, yüzlerce yıl öncesinden bize fısıldayan bu metne göre Kova kadını gerçekte nasıl biri? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz. Peki yol haritamız nasıl? Önce Kova kadınının genel bir portresini çizeceğiz. Sonra çok ilginç bir şekilde doğum tarihine göre ayrılan 3 farklı tipe bakacağız. Ardından hayatın 12 alanındaki kehanetleri inceleyeceğiz ve son olarak da bu metinden süzülmüş bir nevi kozmik bir rehberle tamamlayacağız. Ve ilk durağımız metnin Kova kadınını en genel hatlarıyla nasıl tanımladığı, bakalım karşımıza nasıl bir ilk izlenim çıkacak. Daha en başından metin bizi inanılmaz bir çelişkiler yumağıyla karşılıyor. Düşünün, bir yanda adalet ve azim gibi yüce değerler var, diğer yandaysa başkasının malına göz dikme eylemi. Zeki ve düşünceli olduğu söyleniyor ama bir sonraki madde, evet yanlış okumuyorsunuz, dağınık ve kalın sakalları olduğundan bahsediyor. Bu günümüz anlayışından ne kadar uzak olduğumuzun en net kanıtı sanırım. Duygusal ama yüzü pek gülmeyen, aşk hayatındaysa oldukça ciddi bir karakter çiziliyor. İşte şimdi olaylar daha da derinleşiyor. Metin, bütün Kova kadınlarını aynı kefeye koymuyor. Aksine doğum tarihlerine bakarak onları tam 3 farklı tipe ayırıyor. İlk grubumuz 21 Ocak ile 30 Ocak arasında doğanlar. Gelin bakalım bu dönemin Kova kadınları için metin bize neler anlatıyor. Bu gruptaki kadınlar metne göre daha zarif bir yapıya sahip. Zayıf, sarı saçlı ve kınalı gözlü olarak tarif ediliyor ki bu muhtemelen ela ya da bal rengi gözler demek. Karakter olarak cömert ve sevecenler ama zevklerine düşkünlükleri de özellikle belirtilmiş. Ve unutmayın, bu tipe göre birine dost ya da düşman olduysanız bu kolay kolay değişmez. Sağlık tarafındaysa metin özellikle bacaklar ve dolaşım sistemine dikkat çekiyor, bu bölgelerde hassasiyet olabileceğini söylüyor. Ve işin en keyifli kısmı da bu. Metin sadece analiz yapıp bırakmıyor, adeta bir yaşam koçu gibi tavsiyeler veriyor. Bu tip için mavi, yeşil gibi doğa renkleri, yakut ve elmas gibi değerli taşlar, ressamlık ve yazarlık gibi de sanatsal meslekler öneriliyor. Resmen kişiye özel bir kozmik stil danışmanlığı. Haydi şimdi ikinci tipe geçelim. Yani 31 Ocak'la 9 Şubat arasında doğanlara. Bakalım bu dönemin enerjisi Kova kadınını nasıl bir kalıba sokmuş? İkinci tip, ilkine göre çok daha karmaşık, hatta biraz tekinsiz bir portre çiziyor. Keskin bir zekaya sahip, sohbet etmeyi ve içkiyi seven bu kadınların aldatmaya meyilli olabileceği söyleniyor. Ama en ilginç kısım şu, hem çok sadık ve fedakar olabiliyorlar, hem de aynı zamanda sevdiklerine ihanet etme potansiyelleri var. Bu da aslında metnin insan doğasındaki o gri alanları ne kadar iyi yakaladığını gösteriyor. Bu tipin rehberi karakteri gibi daha ciddi ve net. Renkler mavi veya siyah, taşlar ise akik veya yakut. Meslekler de onların o keskin zekasına uygun olarak daha zihinsel ve idari alanlara yönelmiş, öğretmenlik, muhasebecilik, danışmanlık gibi. Ve geldik Kova burcunun son demlerine. 10 Şubat ile 19 Şubat arasında doğan 3. ve son tip Kova kadınına. Metin, 3. tipi fiziksel olarak oldukça çekici bir şekilde tasvir ediyor. Beyaz tenli, güzel bir yüze sahip, uzun boylu ve zarif. Kişiliklerine gelince zevklerine düşkün olmalarının yanında bir de yardımsever bir tarafları olduğu belirtiliyor. Sağlık uyarısı ise bakın ne kadar spesifik. Sinir sistemi ve sindirim hassasiyetleri olabilir, bu yüzden ağır ve sıcak yemeklerden kaçınmalı. Bu tipin renk skalası oldukça zengin. Taş olarak kristal ve yakut öne çıkıyor. Mesleklere baktığımızda ise hem yaratıcılık hem de yönetme becerisi bir arada. Yazar, idareci ve hatta ilginç bir şekilde politikacı gibi roller onlar için uygun görülmüş. Ama durun, metin sadece kişilik analiziyle kalmıyor. Astrolojide bildiğimiz 12 ev sistemini kullanarak Kova kadınının hayatının farklı alanlarına dair de inanılmaz öngörülerde bulunuyor. Şimdi biraz da bu kehanetlere bakalım. Para konusunda Metin diyor ki, büyük bir potansiyel var evet ama aynı oranda da büyük bir risk var. Yani servet kazanmak bir yetenekse, onu elde tutmak bambaşka bir sanat ve Metin Kova kadınını bu konuda net bir şekilde uyarıyor. Her şeyi bir günde kaybetme ihtimali. Oldukça dramatik bir kehanet değil mi? İşte bu metnin en dokunaklı ve belki de en sert öngörülerinden biri.
Çocuklarının çoğunun erkek olacağını ama ne yazık ki küçük yaşta sağlık sorunları yaşayabileceklerini, hatta bazılarının erken yaşta kaybedilebileceğini söylüyor. Bu tabii bize o dönemin zorlu yaşam koşulları ve endişeleri hakkında da bir ipucu veriyor. Metne göre kova kadınının hayat yolu güllük gülistanlık değil. Etrafında onu çekemeyen, kıskanan çok sayıda insan olacakmış ama metin bir de reçete sunuyor, sabır. Diyor ki, eğer sabırlı olmayı başarırsa bütün bu olumsuzlukların üstesinden gelecek gücü de içinde bulacak. Ve şimdi metin hayat yolculuğunda adeta kırmızı kalemle bir yaşı işaretliyor. 34. Bu yaşta kova kadınının çok ciddi bir ölüm tehlikesiyle veya en azından bu korkuyla yüzleşeceğini öngörüyor. Ama her zorluğun bir ödülü var. Eğer 34 yaşındaki o keskin virajı alabilirse, metin ona tam 81 yıla kadar uzanan uzun bir ömür vaat ediyor. Yani hayatta kalma savaşının ödülü uzun ve dolu dolu bir yaşam. Geldik son bölüme. Şimdi metinde dağınık halde bulunan bütün tavsiyeleri ve ipuçlarını toparlayıp kova kadını için pratik bir kullanım kılavuzu oluşturalım. Bu kısım kova kadınının daha gündelik, daha kişisel zevklerini özetliyor. Metnin bu kadar detaya inip dolma ve zeytinyağlı gibi spesifik yemekleri sevdiğini söylemesi gerçekten çok ilginç. Demek ki yetenekli bir aşçıymış. Mesleki başarı için de suyla ilgili işler, tıp ve sanatın farklı alanları, yani oyunculuk, şiir, resim gibi dallar özellikle tavsiye ediliyor. Bütün o çelişkilerden, zorluklardan, uyarılardan sonra Metin kova kadınını çok umut dolu bir cümleyle noktalıyor. Diyor ki, onların çok büyük hedefleri var ve istediklerinin çoğunu elde ederler. Sonları hayırlıdır. Bu onca fırtınadan sonra gelen sakin bir liman gibi, değil mi? Tüm bu kadim bilgileri inceledikten sonra akıllarda o büyük soru kalıyor. Acaba binlerce yıl önce yazılmış bu metinler evrenin bizim için çizdiği bir yol haritası mı, yoksa sadece insan doğasının derinliklerini ve potansiyelini anlamak için oluşturulmuş sembolik bir rehber mi? Karar sizin.